Evet arkadaşlar, 2021 model Duster aracımızla ilk siftahımızı yaptık arıza konusunda. Uzun yoldaydım. Dinlenme tesisinden çıktıktan 10 dakika sonra şu turuncu anahtar hatası verdi. Ben de hemen 30-40 saniye içerisinde sağa çektim. Enjeksiyonu kontrol edin diye hata verdi. Yol yardım aradım arabanın garantisi olduğu için. Bir saat bekleyeceğiz bakalım. Bir saat bekledikten sonra Çorum Osmancık'ta yol yardım gelecek, onun bakacaklar, bilgisayara bağlayacaklar, hatanın ne olduğunu söyleyecekler. İnşallah burada çözülebilen bir şeyse burada çözecekler ve yolumuza devam edeceğiz. Ama çözülemiyorsa servise çekiciyle gitmesi gerekecek. O durumda neler yaşayacağız bakalım. Hep birlikte göreceğiz. Zaten araba 10.000'de. Yani 20.000 bakımı gelmedi bile, ilk bakımı gelmedi bile. Zaten yağ eksiltse de o da sorun zaten. Durun bakalım ne çıkacak. Ben de merakla bekliyorum. Evet, servis geldi. Bakalım şimdi ne çıkacak. Abi sıcak havalarda LPG'den dolayı da yapabiliyor ya. Aha. Klima çıktı, sabitledim, yüzde gidiyordum. Hız sabitlemeyi kullan. Yani öyle yorma falan yok, sabit geliyordum. Muhtemelen sıcaktan dolayı LPG'den dolayı vermiştir abi de yine de bir içimiz rahat olsun. Ya şeydekiler beni korkuttu, servistekiler. Aman gitme, aman şöyle olur, böyle olur, aman garantisi var, arabayı kıpırdatma bilmem ne. Ya abi onlar da işte doğru olanı söylemişler aslında. Bir yandan daha büyük masraf çıkarsa diye herhalde beni korumak Abi, istedi satan. Aynen, korumak istemişler. Şimdi ben de bilmiyorum. Bir şey olursa sen gitseydin bu sefer direkt diyecekleri şey. Hani biz sana dur dedik, sen gittin. Niye geldin falan. Aynen. Garantiye Ya seni yormak da istemedim bu sıcakta ama o da öyle deyince. Yapacak bir şey yok abi, işimiz yani. Ya işimiz yok. Ya öyle tabii de gene de. Geçici arıza vermiş. O da aşırı beslenmeden dolayı vermiş hava sıcaklığının nedeniyle. Turbo fonksiyonu vermiş araçta. Aracının enjeksiyon beyni servise gidip güncellenmesi lazım abi. Yani programlanması lazım. Hani bu şekilde istediğin yere kadar gidebilirsin. Şu an hiçbir problem. Ya eve de dönebilirim. Dönebilirsin de abi. Herhangi bir Ama İstanbul'a döndüğün zaman diyorsun enjeksiyon beynini güncellettireceksin. Güncellenmediği için, eski olduğu için falan, o yüzden mi? Yok, eski olduğu için değil abi. Şöyle söyleyeyim, yenilik getirdiler. Anladım. Araçlar çıktıktan sonra bu arızaları vermesinler diye yenilik getirdiler. Eyvallah. Bu arızaları verenleri biz servise davet ediyoruz, güncelliyoruz abi. Anladım. Yani eski olan bir şey yok. Tamam. Ücretsiz mi yaparlar? Ücretsiz abi. Aracın garantili zaten. Evet. Her şey garanti. Kaç yıl garanti bu? 2 yıl mıydı? 4. 2 yıl abi. 2 yıl değil mi? Özür dilerim. Oradan almanıza aldığınız yerde ne kadar söylediniz? Hatırlamadığım için o yüzden. 3 yıl da olabiliyor abi. Hatırlamadığım için 4 sana yıl da sordum. olabiliyor. Eyvallah. Tamam. İlk söylediğin şey hortum, turbo hortumu arızası veriyor dedin. Fonksiyonu aynen abi. Turbo fonksiyonu. Bir de aşırı beslemeden dolayı. Aynen abi. Aşırı beslemeden kastın yani çok gaza bastığım için mi? Yok abi, herhangi hiçbir şeyden değil. O hava sıcaklığında mayışıyor diyorsun ha. Dolayı hani hava çok sıcak abi. Evet. Klimayı açıyorsun, basıyorsun. Büyük motora da binince. Motorda bir motor olunca. Aynen abi. He? Bir motor olmasıyla alakası var mı? Yok, alakası yok abi. Yani diğer araçlarımız da aynı yani. Eyvallah. 3 silindirli o yüzden dedim. Tamam. Eyvallah peki. Sağ ol, eline koluna sağlık. Enjeksiyon beynini güncellettireceğim. Aynen abi. Aklında kalmasın diyorsun. Tamam. Aklında kalmaz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Evet, Renault yardım geldi. Bilgisayara bağladı. Arızayı sildi. Ancak yola çıktık. 10 dakika sonra, 8 dakika sonra tekrar aynı hatayı veriyor. Bir servise daha uğradım. Uğradığım serviste bana Osmancı'nın rakımının yüksek olduğunu ve beynin üzerinde rakımla alakalı bir kaptörün olduğunu, bundan dolayı da, bu kaptörden dolayı da efendime söyleyeyim, basıncın bir anda yükselip bir anda düşmesinden dolayı da bu hatayı verdiğini söyledi. Yağ lambası yanmadığı sürece, motor arıza lambası yanmadığı sürece bir problem yaşamazsın, devam edebilirsin dediler. İstanbul'a dönüş yolculuğumuzda yine enjeksiyonu kontrol ettiğinin hatası verdi. 3 tane servis gezmeme rağmen, hatayı bir kere sildirmeme rağmen yazılım güncellemesi gerekiyor dediler. Yazılım güncellemesini attırmış olmama rağmen dönüşte yine aynı hatayı veriyor. İstanbul'a gittiğimiz zaman artık baktıracağız, ettireceğiz. Hem benzin neden doluyken boş gösteriyor, hem de bu hatayı nasıl giderebileceğiz? Bununla alakalı videomuzu da sonuna eklemeye çalışacağım. Bu sefer motor arızalanması da yandı. Bu sefer hem enjeksiyonu kontrol ettirin diyor, hem de emisyonu kontrol ettirin diyor. Çalıştırayım hemen bir saniye. Emisyon kontrol ettirin, enjeksiyonu kontrol ettirin. 2 hatayı da veriyor ve motor arızalanması yanıyor. Bu hata yandığı zaman araç LPG benzin geçişi yapmıyor. Bu arada ayrıca hız sabitlemeyi kullanamıyorsunuz. Hız sabitleme yapmıyor. Benzinden LPG'ye geçmeme durumu söz konusu olabiliyor. Emisyonla alakalı sıkıntı olduğu için hız sabitleme yapmıyor ve depoda benzin olmasına rağmen yok gösteriyor. Evet, Bolu'da yine sıkıntı.
Turuncu motor arızalanması yanında yine enjeksiyon emisyon hatası devam etti. Burada da yine sıfırlayacaklar muhtemelen. Devam edeceğiz. Az önce bir tane daha bir motor mavi renkli bir tane Dacia Duster daha geldi. Aynı model. Onda da aynı sıkıntı varmış. O da Mersin'e doğru gidiyormuş. Yani kronik sorun. İstanbul içinde bu zamana kadar hiçbir sorun olmamıştı ama uzun yolda sorun yaratıyor. İşte rakımdan dolayı olsun, sıcaklıktan dolayı olsun vesaire. Bunlar da etkenler oluyor. Fabrikada da bunları test edemiyorlar. O yüzden yola çıkıp test etmeleri gerekiyor ama ne bileyim abi. En azından bilgilendirme videosu olmuş oldu. Sizin de böyle bir sıkıntınız varsa yalnız değilsiniz. Evet merhaba. Servisten çıktık. Yine 5 dakika sonra aynı hatayı verdi. Ben bunu 4. kez yaptırıyorum. 4. kez yaptırmamın sebebi yollardaydım. 4 ayrı servise uğradım. Belki biri hani çözüm bulur, birinin bildiği bir şey vardır diye düşündüm. Ondan dolayı hani yolda bu hatayı verince, arabada garantili olunca bir masraf çıkarsa benden kaynaklı bir sıkıntı olmasın diye 4 kere yaptırdım ama maalesef tekrar ışıklar yanıyor. Artık yeni güncellemeyi, yazılımı bekleyeceğiz maalesef. Aracı bu şekilde tabii satamayacağız, inanmayacağı için. Biraz daha hani acil bir satış işlemi yapamayız veya zararını yaparız. Eğer kafaya takan birisine denk gelirsek öyle bir problemle de karşı karşıya kalmış olabiliyorsun. Aynı zamanda şöyle bir durum da var. Bu aracı şu anda hız sabitlemesini ve hız sınırlamasını kullanamıyoruz. Bu hatayı verdiği için. Ondan da mahrum kalmış oluyoruz bu süreç boyunca. Bakın mesela şu anda hata kendi kendine kayboldu ve hız sabitlemeyi kullanabiliyorum. Kendi kendine gitti. İstanbul'a giriş yaptım. Pek uzun yol arabası değil herhalde, anladığım kadarıyla. Pek Anadolu arabası değil yani. Uzun yolda sıcakta falan biraz şey oluyor. Gece yolculuk etseydim belki böyle olmazdı diye düşünüyorum. İstanbul'da çünkü 6 ay boyunca hiç böyle bir şey başıma gelmemişti. Ne zaman ki uzun yola çıktım böyle bir şey başıma geldi. Şu anda da arıza gitti. Normale döndü. İnşallah bir daha da olmaz.